Yağmur çiseliyor. Korkarak, yavaş sesle bir ihanet konuşması gibi. Yağmur çiseliyor. Beyaz ve çıplak mürted ayaklarının ıslak ve karanlık toprağın üstünde koşması gibi. Yağmur çiseliyor. Serez'in esnaf çarşısında bir bakırcı dükkanının karşısında Bedrettin'im bir ağaca asılı. Yağmur çiseliyor. Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir ve yağmurda ıslanan, yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin çırılçıplak etidir. Yağmur çiseliyor. Serez çarşısı dilsiz, Serez çarşısı kör, havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü. Yağmur çiseliyor. Balkan Harbi'nden önceydi. 9 yaşındaydım. Dedemle Rumeli'nde bir köylüye misafir olduk. Köylü mavi gözlü ve bakır sakallıydı. Bol kırmızı biberli tarhana içtik. Rumeli'nin kuru ve çok bilinmiş bir bıçak gibi keskin kışlarından biri. Köyün adını hatırlamıyorum. Yalnız yola kadar bizimle gelen jandarma, bu köyün insanlarını dünyanın en inatçı, en vergi vermez, en dik kafalı köylüleri diye anlattıydı. Jandarmaya göre bunlar ne Müslüman ne gavurdular. Belki kızılbaştılar ama tam da kızılbaş değil. Köye girişimiz hala aklımdadır. Güneş battı batacak. Yol don tutmuş. Yolda cam parçaları gibi parıldayan kas katı su birikintilerinde kızıltılar. Köyün karanlığa karışmaya başlayan ilk çitlerinde bizi bir köpek karşıladı. İri ve alacakaranlık içinde kendi kendinden daha kocaman görünen bir köpek. Havlıyordu. Arabacımız dizginleri kastı. Köpek atların göğüslerine doğru sıçrayıp saldırıyor. Ben ne oluyoruz diye başımı arabacının arkasından dışarı uzattım. Arabacının kırbacı tutan kolu dirseğiyle yüzüme çarparak kalktı ve yılan ıslığı gibi ince bir şaklamayla köpeğin başına indi. Tam bu sırada kalın bir ses duydum. "Hey! Vurduğunu köylü, kendini de kaymakam mı sandın?" Dedem arabadan indi. Köpeğin kalın sesli sahibine merhaba dedi. Konuştular. Sonra köpeğin bakır sakallı, mavi gözlü sahibi bizi evinde konuk etti. Kulağımda çocukluğumdan kalan birçok konuşmalar vardır. Bunlardan çoğunun manasını büyüdükçe anlamış, kimisine şaşmış, kimisine gülmüş, kimisine de kızmışımdır. Fakat çocukken yanımda büyüklerin yaptığı hiçbir konuşma, mavi gözlü köylüyle dedemin o geceki konuşmaları gibi bütün hayatım boyunca müessir olmamıştır. Dedemin yumuşak ve çelebice bir sesi vardı. Ötekisi kalın, hırçın ve inanmış bir sesle konuşuyordu. Onun kalın sesi diyordu ki, "Hünkârın iradesi ve İranlı Molla Haydar'ın fetvasıyla Serez'de, çarşıda, yapraksız bir ağaç dalına asılan Bedrettin'in çırılçıplak ölüsü iki yana ağır ağır sallanıyordu. Geceydi. Çarşının köşesinden 3 adam belirdi. Birisinin yedeğinde kır bir at vardı. Eğersiz bir at. Bedrettin'in asıldığı ağacın altına geldiler. Soldaki pabuçlarını çıkardı. Ağaca tırmandı. Aşağıda kalanlar kollarını açıp beklediler. Ağaca çıkan adam, Bedrettin'in uzun ak sakalı altından ince boynuna bir yılan çevikliğiyle sarılmış olan ıslak, sabunlu ipin düğümünü kesmeye başladı. Bıçağın ucu birdenbire ipten kaydı ve ölünün uzamış boynuna saplandı. Kan çıkmadı. İpi kesmekte olan delikanlı sapsarı oldu. Sonra eğildi ve yarayı öptü. Doğruldu. Ve yarısından çoğu kesilen düğümü elleriyle açarak uyuyan oğlunu anasının kollarına bırakan bir baba gibi Bedrettin'in ölüsünü aşağıda bekleyenlerin kollarına teslim etti. Onlar da çıplak ölüyü çıplak atın üstüne koydular. Ağaca çıkan aşağı indi. En gençleri oydu. Çıplak ölüyü taşıyan çıplak atı yedeğinde çekerek bizim köye geldi.
Ölüyü yamacın tepesinde kara ağacın altına gömdü. Ama sonra hünkârın atlıları köyü bastılar. Atlılar gidince delikanlı ölüyü kara ağacın altından çıkardı. Hani belki bir daha köyü basarlar da cesedi bulurlar diye. Bir daha da dönmedi. Dedem soruyor, bunun öyle olduğuna emin misin? Elbette. Bunu bana anamın babası anlattı. Ona da dedesi söylemiş. Onun dedesine de dedesi. Bu böyle gider. Odada bizden başka 8-10 köylü daha var. Ocağın kızıla boyadığı alaca aydınlık dairenin kıyılarında oturuyor. Ve bu alaca aydınlık dairenin içine giren elleri, yüzlerinin bir parçası, omuzlarından bir tanesi kırmızılaşıyor. Bakır sakallının sesini duyuyorum. O gelecek yine. Çırılçıplak ağaca asılan, çırılçıplak gelecek yine. Dedem gülüyor. Sizin bu itikadınız diyor, Hristiyanların itikadına benziyor. Onlar da İsa peygamber tekrar dünyaya gelecektir derler. Hatta Müslümanların içinde bile İsa peygamberin günün birinde Şam-ı Şerif'te gözükeceğine inananlar vardır. Dedemin bu sözlerine o birden karşılık vermiyor. Kalın parmaklı elleriyle dizlerini tuta tuta doğruluyor. Şimdi bütün gövdesiyle kırmızı dairenin içindedir. Yüzünü yandan görüyorum. Büyük, düz bir burnu var. Kavga eder gibi konuşuyor. İsa peygamber ölüsüyle, etiyle, kemiğiyle, sakalıyla dirilecekmiş. Bu yalandır. Bedrettin'in ölüsü kemiksiz, sakalsız, bıyıksız. Gözün bakışı, dilin sözü, göğsün soluğu gibi dirilecek. Bunu bilirim işte. Biz Bedrettin'in kuluyuz. Ahirete ve kıyamete inanmayız ki dağılan, fena bulan bedenin yine bir arada toplanıp dirileceğine inanalım. Bedrettin yine gelecek diyorsak, sözü, bakışı ve soluğu bizim aramızdan çıkıp gelecektir diyoruz. Sustu. Yerine oturdu. Dedem Bedrettin'in geleceğine inandı mı inanmadı mı bilmiyorum. Ben 9 yaşımda buna inandım. 30 bu kadar yaşımda yine inanıyorum.